İngiltere'deki Bedlam Akıl Hastanesi, tarihteki en kötü şöhretli hastanelerden biri. Avrupa'da akıl sağlığı tedavisine uzmanlaşan ilk kurum olan ve daha sonra 1946 yapımı Bedlam adlı korku filmine ilham veren bu kötü şöhretli kurum, 1247 yılında Henry döneminde kurulmuştur. Charles'ın büyük babası Erasmus Darwin tarafından icat edilen sıkıntılı tedavilerden biri rotasyon terapisi olarak da adlandırılıyordu ve bir hastanın havada asılı bir sandalyeye oturtulup saatlerce döndürülmesini içerebiliyordu. 18 ve 19. yüzyıllarda hastalar soğuk banyolara sokuluyor, aç bırakılıyor, hatta dövülüyordu. Bedlam'in kötü şöhretli bir yönü de halka açık olmasıydı. Zira zengin insanlar akıl hastanesine kapatılmış insanları seyretmek için para ödemekteydiler. 19. yüzyılda kurum, Bromley'deki şimdiki yerine taşındığında kadınlar kendilerini kolayca deli damgası yemiş olarak bulabiliyordu. Kadınlar genellikle bugün delilik belirtisi olarak kabul edilmeyecek bir dizi durum nedeniyle tımarhanelere kapatılırdı. Bunlar genellikle doğum sonrası depresyon, alkolizm ya da bunama ve sadakatsizlik gibi sosyal ihalelerden muzdarip olur, yine de gönderirlerdi. Yaklaşık 200 yıl önce doktorların rahatsız edici ya da utanç veren akrabalarını tımarhaneye kapatmak için delilik belgelerini imzalamaya ikna etmek hiç de zor değildi. Daha düşük sosyal statüye sahip olanlar ve genellikle daha az güç ve paraya sahip olan kadınlar daha savunmasızdı. Bu nedenle sadece kocaları onlardan bıktığında bu hastaneye gönderebilmekteydi. Ev hizmetlisi olan Sarah Gardner adlı bir kadın 1857 yılında 26 yaşındayken büyük ruhsal bir bunalım geçirmesi üzerine Bentham'e yatırılmış ve aynı yıl içerisinde kendisine teşhis konulmuştur. 23 yaşındaki Eliza Josoyne Şubat 1857'de Bentham'e kabul edilmiş ve görünürdeki deliliğinin nedeni aşırı çalışma olarak kayıtlara geçmiştir. Genç kadın 20 odalı bir evde tek hizmetçi olarak çalışıyor ve kış boyunca işe yetişemiyordu. Son derece sert hava koşulları nedeniyle strese girmiş ve her odada ateş yakılması gerektiği için idare etmekte zorlanmış ve sonunda bedlama düşmüştür. O dönemde kadınların üreme sistemlerindeki sözde bozuklukları nedeni de akıl hastalıkları açısından önemli risk altında olduğu düşünülmekteydi. Hastanenin bazı önemli hastaları arasında Aziz Paul olduğuna inanılan ve Ocak 1790'da Kral George'a taş atarak saldırmaya çalışan Geoffrey de bulunmaktadır. Kraliçe Victoria'yı 1840 yılında öldürmeye çalışan 8 kişiden ilk olan Edward Oxford, delilik nedeniyle aklandıktan sonra Bedlam'a gönderilmiştir. Bu arada ünlü ressam Richard Dett, babasının şeytan olduğuna ikna olduktan sonra onu bıçaklayarak öldürmüş ve Fransa'ya kaçmıştır. Bedlam Kraliyet Hastanesi 1247 yılında bir manastır olarak kurulan ve 14. yüzyılın başlarında hastaneye dönüştürülen Avrupa'daki ilk özel psikiyatri kurumudur. Beytülilham Piskoposu seçilen Goffredo Prefetti tarafından kurulmuş ve başlangıçta Londra şehrinin hemen dışında şimdiki Liverpool Street istasyonunun bulunduğu yerde yer almıştır. Bedlam takma adı Londra'nın Bedlam ya da Bedle olarak da kısaltmalarından gelmekteydi. Hastanenin deliler için başlıca tedavi merkezi olarak ünlenmesi nedeniyle adının bir versiyonu olan Bedlam daha genel olarak delilik ve kaosu ifade etmekteydi ve bu yüzden bu kullanılmaktaydı. Hastalarına zalimce davranıldığı düşünülse de çoğu arazide serbestçe dolaşabiliyordu ve çoğu koşullar dönemin ortalama evlerinden çok da kötü değildi. 1674 yılında hastanenin yöneticileri kurumun birkaç yüz metre batı Morphews'a tanışılmasına karar verdi. Bölgenin açık alanın orijinal tesisten daha sağlıklı olduğu düşünülmekteydi. Son taşınma ise 1930 yılında hastanenin Bromley banyosuna taşınmasıyla gerçekleşmiştir. Hastane şu anda NHS tarafından işletiliyor ve önde gelen bir psikiyatri hastanesi olarak da kabul edilmektedir. Bir diğer akıl hastanesinde yaşanan hikaye ise 17 yıl yattığı akıl hastanesinin yönetici olarak atanan kadının hikayesi Mary Rose Balter'dır. Mary Rose Balter 1930 yılında bekar ve alkolik bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Annesi kendisine bakamaz ve 5 yaşındayken yurda verilir. Daha sonra Mary bir çift tarafından evlat edinilir. Yeni ailesi sadist bir çifttir ve Mary'e yıllar boyu bir bodrumda kapalı tutup işkence görerek büyütür. Sadist çift çevrelerinde daha iyi ve saygın bir aile profiline sahip oldukları için kimse onlardan şüphelenmez. Yıllarca süren işkenceye dayanamayan Mary 17 yaşındayken felç geçirir ve halüsinasyonlar görmeye başlar. Doktorlar tarafından şizofreni teşhisi konulan Mary hayatının 17 yılını akıl hastanesinde geçirir ve 34 yaşına geldiğinde hastanedeki doktorlar genç kadına yanlış teşhis konulduğunu ve yıllarca boşuna şizofren tedavisi gördüğünü anlar. Şizofreni olmadığını, ağır depresyon geçirdiği anlaşılır. Akıl hastanesinde yaşamak zorunda olmadığını öğrenen Mary Rose
önünde iki seçenek bulunmaktaydı. Genç kadın ya hayatının sonuna kadar devlet bakımında yaşayacaktı ya da kendi hayatını kurtarmak için mücadele edecekti. Balter, onu bu hale getirenlerden intikam almak ve onları dava etmek yerine yeni bir hayat kurmaya karar verdi, geçmişini bir kenara bıraktı. İmkansız denilmesine rağmen eğitim hayatına başladı, Salem Üniversitesi Psikiyatri bölümünü kazandı. Bu kez de kansere yakalandı fakat bu hastalığı da yendi. Daha sonra Mary üniversitede tanıştığı Joe ile evlendi fakat 6 yıl sonra eşini kaybetti. Eğitimini tamamlayamayan ve daha sonra da birçok hastanede çalıştıktan sonra 58 yaşındayken 17 yılını geçirdiği Dunsford State Akıl Hastanesi'ne yönetici olarak atandı. Bir zamanlar hasta olarak yattığı akıl hastanesine yönetici olmuştu. Emekli olana kadar yıllarca burada yöneticilik yaptı ve emekli olduktan sonra inzivaya çekildi. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.